Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Süperkassi müşterilerini dolandırıcılığa karşı uyardı. Tek tıklamayla hesabınızdaki para kayboluyor. Siber suçlular şu anda Süperkassi kisvesi altında müşterilere tehlikeli bir e-posta gönderiyor. Amaç kişisel verileri çalmak. Almanya'da dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bir e-posta bu dolandırıcılık yönteminin başını çekiyor. Tabii ki dikkatli Süperkassi müşterileri kendilerine şüpheli göründüğü için söz konusu maili tüketici danışma merkezine bildirdi. Mesaj banka uygulamasının güncellenmesi talebini içeriyor. Bu nedenle bunu yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Süperkassi e-postaları ile ilgili geçmiş uyarıların da açıkça ortaya koyduğu gibi siber suçlular banka müşterilerinin kişisel verilerini çalmaya çalışıyor. Bu dolandırıcılıkta kimliği belirsiz kişiler kurbanlarına banka adına harici bir siteye bağlantı içeren mesajlar gönderiyor. Tasarruf Bankası bağlantıya tıklandığında kurbanların genellikle manipüle edilmiş sayfalara yönlendirildiğini belirtiyor. Burada şüphelenmeyen tüketiciler PIN veya tek seferlik şifreler gibi gizli bilgileri girmeye teşvik ediliyor. Siber suçlular çalınan verileri diğer şeylerin yani sıra banka hesaplarına erişim sağlamak için kullanılır duruma geliyor. Mevcut dolandırıcılık girişiminde müşterilerden Tasarruf Bankası uygulamalarını güncellemeleri isteniyor. Son tarihi olan 15 Şubat 2024'ün çoktan dolması nedeniyle alıcılar bu talebe uymaları için baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bu tür kimlik avı e-postalarının tarihi değiştirilerek gönderilmeye devam edilmesi oldukça muhtemel. Süperkassi bu noktada dikkatli ve şüpheci olunmasını öneriyor. Özellikle harici sitelere hassas veriler girerken tetikte olunması tavsiye ediliyor. Yanlış bir tıklamanın kendi müşteri hesabınızın boşaltılmasına yol açmamasını sağlamak için banka bu tür e-postaları nasıl tanıyacağınıza dair ipuçları veriyor. Mesaj büyük yazım hataları içeriyor. E-posta alıcıyı baskı altında bırakıyor. Adres biçimi kişisel değil. E-posta adresi şirket adıyla eşleşmiyor. Bunun haricinde sahte web siteleri HTTPS ile başlamıyor. Bu da bilginizde olsun. Tasarruf Bankası uyarısı etkilenenler oltalama e-postasıyla nasıl başa çıkmalı? Tasarruf Bankası'ndan da bir uyarı geldi. Etkilenenler oltalama e-postayla nasıl başa çıkmalı? Tüketici Danışma Merkezi'ne göre bu e-postayı alanlar bunun kendilerini dolandırmaya yönelik bir girişim olduğundan emin olabilirler. Çünkü bankalar hiçbir zaman verilen bir bağlantı aracılığıyla kişisel verilerinizi ifşa etmenizi istemez. Daha fazla güvenlik için mesajdaki ayrıntıları Tasarruf Bankası'nın resmi web sitesinde kontrol etmeniz gerekiyor. Bu tür kimlik avı e-postaları gelen kutunuza yüklendiğinde yanıtlamadan spam klasörüne taşımalısınız. Dolandırıcılığa kanmışsanız derhal bankanızla iletişime geçmelisiniz. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.